Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu önümde görmüş olduğunuz eldivenlerin yapımını anlatacağım. Eldivenlerimiz şöyle motifli olarak hazırlandı. Ön kısımlarında ve arka kısımlarında motifler var. Bilek kısmı, parmak kısmında lastik model olarak çalıştık. Bu şekilde rengarenk eldivenlerim. İstediğiniz renklerde hazırlayabilirsiniz. Ben bu şekilde hazırladım. Bugün sizlerle pembe çalışacağız. Şöyle bir giyeyim elime. Bakın. Gerçekten çok şık, çok güzel bir model. Son zamanların en gözde, en moda modeli arkadaşlar. Koton iplerle çalışacağız. Hadi çıkaralım. Koton iplerle çalışacağız. Elinizde eğer koton ipiniz yoksa normal akrilik iplerle de çalışabilirsiniz. Bebe yünleriyle de çalışabilirsiniz. Sadece hani elinizin üzerine şöyle motif yaptığınızda elinizin üzerine koymanız gerekiyor. Elinizin ölçüsünde yapmanız gerekiyor. Kalın iplerle ben mesela bu motiflerde 5 sıra çalıştım. Kalın iplerde muhtemelen 4 sırada tamamlanacaktır. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Kalın iplerle de yani bebe yünleriyle de yapılmış bir eldiven videosu çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Hani ondaki boyut ne kadar olacak, kaç sıra örülmesi gerekiyor, bu parmak yerinde ne kadar eksiltmeler olması gerekiyor, bununla da ilgili bir video çekmeye çalışacağım. Şimdi şunun motifimizin önce bir ölçüsünden bahsedeyim. Şöyle bakıyorum. 9,5 santimlik gibi bir ölçüsü var. 9-9,5 gibi uygundur arkadaşlar. Tığım 4 numara 2,5 milimlik bir tığ kullandım. Dediğim gibi koton ip, elimdeki olan renkleri. Şu anda kağıtları olmadığı için kodları mevcut değil. Şimdi isterseniz eldivenimizin yapımına geçelim. Bunları şöyle alalım kenara. Şöyle. Şimdi öncelikle motifimizin yapımıyla başlıyoruz. Ben önceden bir tane motifimi hazırlamıştım. İkinci motifi de beraber yapacağız. En ortasına beyaz rengimi koymuştum. Motiflerimi aynı yapacağım. İsterseniz bir tarafını farklı, bir tarafını farklı olarak da çalışabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Evet, ipimi aldım. Öncelikle şöyle bir sihirli halka yapıyorum. Bakın şöyle sihirli bir halka yapıyorum. Parmağımı doladım. İçinden çıkarıyorum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. 2, 3. Zincirim dahil 2 tane trabzan, zincirim dahil 3 tane trabzanımız olmuş olacak. Yani zincir sayıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Ve aynı yere 3 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3. Şöyle hafif kısaltalım. 2 zincir, aynı yere 2 tane trabzan. Yani bu yapmış olduğumuz sihirli halkaya yapıyoruz bunu. 2, 3. 2 zincir, 1, 2 ve 3. 4 tane üçlü yapmış olduk. Bakın 1, 2, 3, 4 tane yaptık. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Ve şu ilk başta 3 tane zincir çekmiştik. Onun hemen tepe noktasıyla birleşimimizi yapıyoruz. Şöyle bir tane zincir çekip buradan ipimi koparacağım. Beyaz ipimle işim bitti. Şu ortasındaki halkaya da bakın şunu çekiştireceğiz. Şu ilk başta tutmuş olduğumuz uzun ip çektiğimizde orta halkamızda kapanmış olacak. Şimdi beyaz ipimizle işimiz bitti. Diğer rengime geçiyorum. Diğer rengim de şu açık sarı. Şimdi şuradan kaldığım yerden değil, şuradan yani farklı bir yuvadan ipimi takacağım. Nedeni ise şuradaki bu 3 zincirin peş peşe görünüp çirkin bir görüntü olmasını istemiyorum. Bakın hiçbir şekilde belli olmuyor buradaki motifte, gayet güzel. Şimdi bunu da o şekilde yapacağım. Şuradan takıyorum.
İpimi takıyorum. Yine 3 tane zincir çektim. Burası köşe olacak. Ama köşe yaparken ilk üçlüyü yapacağız. Bakın şöyle. Buraya zincirim dahil 3 tane trabzan yapıyorum. 2, 3. Yani zincirimde sayıyorum. 1, 2 ve 3. Bir zincir çektim. Aralarda köşeden köşeye geçerken 2 tane zincir çekiyoruz. Burada da köşeyi tam olarak yapmıyorum ki şuradaki zincirim ortada kalsın diye. İpimi doluyorum. Yanındaki köşeye geçiyorum. Bir tane zincir çekmiştim. Şunu da şöyle yürüteceğim. Evet, buraya da 3 tane trabzan yapıyorum öncelikle. Bakın buralar köşelerim. 4 tane köşemiz olacak. 3. 2 zincirimi çektim. Aynı yere tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. Ve diğer yuvaya geçeceğim. Buraya da yine 3 tane öncelikle trabzan yapıyorum. 2, 3, 2 zincir. Köşede yuvaları yaparken, yani şu şekilde yuvalar hazırlarken aralara 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar üçlüyü yapıyorum. Köşenin diğer bacağı olan üçlüyü yapıyorum. 3. Bakın aralara yine bir tane zincir, diğer köşeye geçtim. Yine 3 tane trabzanımı yapıyorum. 2 ve 3. Bir, iki zincir, köşedeyim. Hemen 1, 2 ve 3. Yine burada bir köşe çalışmasını yaptık. Yine bir zincir çekiyorum. Şimdi bu yarım yapmış olduğumuz köşeye geldik. Buraya geldim. Bakın buraya 3 tane trabzan yapacağım şimdi. 1, 2, 3. Şimdi 1, 2 zincir ve şu ilk başta yapmış olduğumuz 3 tane trabzanın tepesiyle birleşimimizi yapıyoruz. Bir zincir ve ipimi kesiyorum. Bu renkle de işim bitti. İkinci sırayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi diğer rengime geliyorum. Üçüncü sırada yeşil rengimi kullanmışım. Şimdi yine kaldığımız yerden değil, ipimi kopardığım yerden değil, bir önünden başladım. 2-3 zincir çektim. Şöyle 3 tane trabzanımı yapıyorum. Zincirimi sayarak 3 trabzan yapıyorum. İkinciyi yaptım ve üçüncüyü yapıyorum. Şimdi bir zincir, aralarda birer taneydi. Bakın 2 tane yuvanın arasındayım şu anda. Bu boşluktayım. Bir zincir çekmiş olduğum boşluktayım. Buraya 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 ve 3. Aralara sadece, yani 2 yuva aralarına sadece 3 tane trabzan yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Yuvaya geçeceğim. Yuvaya da 3 tane trabzan yapıyorum. 2, 3. 2 zincir. Yuvalarda 2 tane zincir çekiyorduk. Bakın köşelerde, yani köşeye tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. 2, 3. Bir zincir. 2 köşe arasındaki boşluk, yani bir tane zincir çekmiş olduğumuz boşluktan bahsediyorum. Oraya yine 3 tane trabzan yapalım. Bir zincir. Tekrar köşeye geldim. 3 tane trabzanımı yapıyorum. 3, 2 zincir ve yine 3 tane trabzanımı yapıyorum. 2, 3. Bir zincir, aradayım. 3 trabzan.
2 3 bir zincir, köşedeyim, 1 2 3 2 zincir, bir tane zincir, köşeyi şu anda oluşturduk. Şimdi aradayım. Buraya da bir tane zincir yapıyorum. Bir zincir yaptım. 3 tane trabzan yapıyorum. Ve bir zincir tekrar çekiyorum. Ve geldim yine. Bakın ilk başlamış olduğumuz köşeye. Buraya 3 tane kalan trabzanımızı yapalım. 2 3 2 zincir. Ve şu baştaki 3 tane çekmiş olduğumuz zincirin hemen şöyle bakın tepe noktasıyla birleşimimizi yapıp bir zincirle kapatıyoruz. Ve bununla da işim bitti. Bakın. Evet, şimdi pembe rengimizi alalım. Açık pembe kullanmışım. Hemen o rengimi alıyorum. Yine bir öncekinden takıyorum arkadaşlar. Yine 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Bakın burada yapmış olduğum bu 3 tane zinciri sayıyorum. 3 bir zincir çektim. Şu aradaki altta bir zincir çekmiş olduğumuz yerlere birer tane trabzan yapıyoruz. 3'er tane trabzan yapıyoruz. 2 3 bir zincir, yine boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 bir zincir, köşeye geldim, buraya 3 tane trabzan, 1 2 3 2 zincir, aynı yere tekrar 3 tane trabzanımızı yapalım. Bir zincir, boşluklara 3'er tane trabzan yapıyoruz. 2 3 bir zincir, köşeye geldim. 2 zincir ve aynı noktaya tekrar 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir. Şimdi bu köşeyi de yine aynı şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Bakın boşlukları 3'er tane trabzan yapıyoruz. Bu köşeyi de tamamlayıp bu sırayı da tamamlayıp bir üst sıraya geçelim. Evet, pembe renkli rengimizde de sıramızı tamamladık. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Son sıramdayım. Bu sırada artık birleştirmeyi yapacağız. Şu anda 1 2 3 4 sıra yaptık. Bu sırada birleştirme yapacağız arkadaşlar. Şimdi yine bir öncekinden takıyorum. 3 zincirim dahil 3 tane trabzanımızı yapalım. Bir zincir, şu boşluğa yine 3 tane trabzan. Şöyle bir sıra yaptıktan sonra birleştirmeye geçiyorum ben. 2 3 bir zincir. Şimdi yuvaya geldim, yani köşeye geldim. Buraya yine 3 tane trabzanımızı yapalım. 1 2 ve 3. Şimdi birleştireceğim. Şimdi öncelikle köşelerde 2 tane zincir çekip sonra yuvaya yapıyorduk. O yüzden şimdi öncelikle bir tane zincirimi çekiyorum. Buradaki motifimi alıyorum. Bakın iki ters yüz birbirine bakacak şekilde. Şöyle tığımla düz tarafından, hemen köşe kısmından, bakın düz tarafından, düz tarafı
köşe kısmından içe doğru, ters tarafa doğru tığımı soktum. Şuradaki çıkarmış olduğum ilmeğimi bu yuvanın içerisinden çıkarıyorum. Burada bir tane zincir çekiyorum. Ve tekrar şu kalmış olduğumuz elimizdeki 5. sıraya yapmış olduğumuz motifimizin köşesine 3 tane trabzanımızı yeniden yapıyoruz. 2 3. Tekrar şimdi burada zincir çekmeyeceğim. Sadece yuvalarda bir zincir çekip birleşimimizi yapacağız. Şöyle birazcık ilmeğimi uzatıyorum. Geliyorum buradaki motifime, düz tarafından yine şu bir zincir çekmiş olduğumuz ilk boşluktan ters tarafa doğru tığımı taktım. İlmeğimi buradan aldım, tuttum. İçinden çıkardım ve burada şimdi bir zincir çekiyoruz. Bu zincir çekme amacımız bu kenar kısımlarında 3 trabzan yapıp bir zincir çekiyorduk arkadaşlar. O zincir bu. Şimdi buraya 3 tane trabzanımızı yapıyorum. 1 2 ve 3. İpimi çıkardım. Yine bakın sıradaki zincir çekmedim. Hemen sıradaki boşluktan ilmeğimi alıyorum. Şöyle bir zincir çektim. Yandakine geçiyorum. Yine buraya 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. İpimi uzatıyorum. Hemen ilk boşluktan tığımı takıyorum. Alıyorum ve bu şekilde birleştiriyorum. Bir zincir çektim. Evet, şimdi tekrar uzattım. İlk boşluktan itibaren, bakın şuradaki ilk boşluktan itibaren tığımı takıyorum. İlmeğimi alıyorum ve bir zincir çektim. Şu anda köşedeyim. 3 tane trabzanımı yapıyorum buraya. 2 3. Köşede olduğumuz için 2 tane zincir çekiyorduk. Bunun bir zincirini burada çekiyorum. Buradaki köşeden hemen tığımı takıyorum. İlmeğimi alıp yine bir tane zincir çektim. Yani 2 tane zincir çekmiş olduk. Şimdi tekrar yuvamızı yapıyoruz. Şimdi motiflerimizin bir köşesine bir zincir çektim. Bir köşesini hiç birleştirmeden öreceğim. Buraya kadar, diğer köşeye kadar geleceğim. Daha sonra şu motiflerimizin arkasındaki iplerimizi de bir temizleyeceğiz. Bir zincir. Bu aralara 3 tane trabzanımızı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar köşeye geldim. Köşede 3 tane trabzanımı yapıyorum. 2 ve 3. Bir zincir çekip şöyle şu arkasındaki ipleri temizleyeceğiz. Bunları da nasıl temizleyeceğiz? Bakın şimdi şu beyaz ipimi şu ilmeklerimizin arkalarından alıyorum. İç kısma. Şunu da şöyle ters taraftan yine ilmeğin arkasından alıyorum. Bu şekilde. Hep böyle ilmeklerin aralarından alarak bunları iç kısımda yediriyoruz. Diğer tarafa da döndürebilirsiniz yine arkadaşlar. Hani daha sağlamlaştırmak adına. Tamamdır. Şimdi şunu da yapacağım. Bunları birer birer keseceğiz. Şöyle şuralarından keseceğiz arkadaşlar. Daha fazla da sabitleyebilirsiniz. Yani aralarda iyice yedirebilirsiniz. Daha sağlam olsun diye. Tamamdır. Şimdi bir tane zincirimizi çektik. Şimdi birleşimine geçiyoruz. Hemen şöyle iki tarafı alıyorum. Yine şu kısımla birleştireceğim. Yani şöyle katladığımız zaman bu şekilde olacak. Birleşimimizi bu şekilde yapacağız.
Şimdi yine ilmeğimi uzattım. Bu kısmın hemen şuradaki köşe noktasından, bakın düz kısmın köşe noktasından tığımı alıyorum. Bu ilmeğimi de buradan geçiriyorum bu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Şimdi burada yine 3 tane trabzanımızı yapıyoruz köşede. 2 3. Şimdi zincir çekmeyeceğim. İpimi uzattım. Hemen şuradan takıyorum. Ve bir zincir. Buraya geldim. Burada 3 tane trabzanımı yapıyorum. 2 3. İpimi uzatıyorum. Şimdi şurada ilk boşluktan şöyle göstereyim. Şuradaki ilk boşluktan, yani bir zincir çekmiş olduğumuz yerdeki boşluktan bir zincir çektim. Şimdi buraya 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi buradan sonrasını bakın 1 2 ve 3 tane üçlü parmak, şu baş parmağımız için olan kısmı ayıracağız. Yani kaç tane ördük? Birleştirerek 1-2 tane üçlü örmüş olduk. Birleştirerek şunu birleştirmeyeceğim. 1 2 ve 3 tane. Birinci üçlüyü yaptık. İkinci üçlüyü yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve üçüncü üçlüyü de yapıyorum. Onu yuvaya yapıyorum. Şimdi burada bir birleşim yapacağız. 2 3. Bir zincir çektim. Bakın 1 2 3 tane yaptım. Şimdi burada zincirimi çekiyorum ve buradaki köşeyle bağlamamı yapacağım. Hemen köşe noktasında şu 2 tane zincir çekmiş olduğumuz yerden tığımı takıyorum. İlmeğimi alıyorum. İçinden çıkardım ve bir zincir. Daha sonrasında da şurayla birleşimimizi yapıyoruz. Eğer başka bir renkle devam edecekseniz ipinizi burada kesip yine aynı yerden ipinizi takıp o şekilde devam edin. Ben ip değişikliği yapmayacağım. Aynı iple de gideceğim. 2 tane zincir çektim. Hemen dip kısmına, bakın hemen dip kısmına bir tane trabzanımızı yapıyoruz. Bu sırayı trabzanla gideceğim. 2. Bunun bilek kısmında kaç tane yaptıysak sayı olarak bunda da yine aynısı olması gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi şuradaki boşluklara bir tane de batıyorum. Yani bir tane de alıyorum boşluğu. Ve şuradaki trabzanların tepelerine trabzan yaparak bakın ilerliyorum. Şimdi buradaki boşluğa bir tane yapmıştık. Buraya yapmıyorum. Yine şuradaki, bakın şöyle göstereyim. Şu trabzanımızın hemen tepe noktasına batıyorum. 3 tane trabzanımızı yapıyoruz burada. 2 3 ve yine burada boşluğa batmamıştık. Burada hemen boşluktan bir trabzan alıyorum ve devam ediyorum. Bir taneden trabzan alıyorum, bir taneden almıyorum ki şu bilek kısmı ne çok bol olsun ne de çok sıkı olsun. Ona dikkat ediyoruz. Buradan almıştık. Şimdi buradan almıyoruz, bakın. Hemen şurayla devam ediyorum. 2 3. Şuradaki boşluğa bir tane batıyorum. 1. Burası 2 motifin birleşim yeri. Hemen şu ortasındaki zincire de bir tane battım. Ve şu bakın ilk trabzanımızın hemen tepe noktasına da batıyorum. Buradaki 3 tane trabzanımı yapıyorum. 3. Şimdi boşluktan bir tane alıyorum. Bakın buradaki boşluğa batmadım. Buradaki boşluktan aldım. Şimdi yine devam edeceğim. 3 tane trabzanımı yapıyorum. Pardon, boşluğa battım. Burada boşluktan trabzan almıştık. Buradan almıyorum. Devam ediyorum. Bakın her trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyorum burada. Burada boşluktan almadık. Burada boşluktan alıyorum.
Sayacağız şimdi kaç tane olduğunu da. Buradan boşluktan almıştık. Burada boşluktan almıyorum. Hemen bakın, boşluktan almadım. 2 ve 3. Buradaki boşluktan trabzanımı alıyorum. Şu orta noktasına da bir tane, birleşim yerinin orta noktasına da bir tane yapıyorum. Şimdi birleştirmeden önce bir sayalım bakalım. Zincirimi saymıyorum. Buradaki zinciri saymadım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 ve 37 tane trabzanım oldu burada. Şimdi birleştiriyorum. Diğer tarafta da yine aynı o kadar olmuştu. Zaten aynı şekilde giderseniz sayılar eşit olacaktır. Ama oldu ki eğer sayılarınızda fazlalık geldiyse şuraların bir tanesini ortadan almayın. Az geldiyse almadıklarınızı alıp yapabilirsiniz. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Bakın şurada bir zincirim var. O zincirim değil, hemen yanındaki ilk trabzanımızın şöyle ön kısmından lastik alır gibi ön kısmından alıyorum. Lastik yapacağız yani. Şuraya hemen trabzanımızı, lastiğimizi yaptık. Şimdi ipimi doladım. Yanındakinin, bakın arkadan öne doğru geliyorum. İlmeğimin üzerinden gittim. İpimi aldım ve geri çıkardım. Trabzanımızı yaptık. Bunun şöyle ön kısmından, bunun şöyle arka kısmından öne doğru geldim. İlmeğimi aldım ve buradan çıktım. Şöyle birazcık yavaş yapmaya çalışıyorum ama bildiğimiz lastik örgüsü arkadaşlar. Evet. Bir tane ön lastik, bir tane de arka lastik olacak şekilde alarak sıramızı tamamlayacağız. Bu şekilde. Şimdi isterseniz sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda şuradaki tek zincirimi de şöyle arka kısmından alıyorum. Bakın bunu alma sebebim ön lastikle başladım. Sıra sonunda da ön lastikle bitirmiş oldum. Ve şuradaki zincirimizi arka lastik olarak alıp iki tane ön lastiği yan yana getirmemiş oluyorum. Eğer bu kısma geldiğinizde eğer şu şekilde arka lastikle tamamladıysanız bu zincirinizi almanıza gerek yok arkadaşlar. Ben iki tane ön lastik yan yana gelmesin diye zinciri de arka kısmından aldım. Şimdi şurada bir tane zincirimi çekiyorum ve ön lastik yapmış olduklarımı yine bu şekilde ön kısmından alıyorum. Zaten ön lastik yapmış olduklarım ön kabartı olarak kendilerini belli ediyorlar. İpimi doluyorum. Bakın arka tarafta kalanı da şöyle arkadan alıyorum. Ön kabartılı olanı önden alıyorum. Arkada kalanı da arkadan alıyorum. Bu şekilde toplamda 7 sıra yapacağız arkadaşlar. Lastik kısmını şu anda ikinci lastik kısmındayım. Toplamda ben 7 sıra yapıyorum. Siz daha kısa yapmak istersiniz, daha uzun yapmak istersiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Buradaki lastik kısmı bileğinize göre ayarlarsınız. Şimdi isterseniz bu kısmı yapalım. Daha sonrasında da eldivenimizden şöyle bir uç parmak kısmıyla da yine devam edeceğiz. Bilek kısmını tamamladım. Bu şekilde bilek kısmımız tamamlandı. Toplamda 7 sıra ördüm. Dediğim gibi siz daha uzun örebilirsiniz. Şimdi parmak kısmıyla devam edeceğiz. Şöyle. Şimdi yine şuradan ipimizi takacağız. Şu kestiğimiz yerden de şu diğer taraftan takayım arkadaşlar ben. Şöyle şuradan. Tamam.
Evet, 2 3 zincir çekiyorum ve devam ediyorum. Şunların üzerine yine trabzanımızı yapıyoruz. Aynı bilek kısmında uyguladığımız yöntemi burada da uyguluyoruz. Şimdi 3 tane yaptım. Boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Ve yine şuradakilere ilmeklerime üçer tane, yani her bir ilmeğe bir tane olacak şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz. Burada boşlukta bir tane trabzan yapmıştım. Buradaki boşlukta yapmıyorum. Hemen bakın şu yanındaki ilmeğimizin tepesinden trabzanımızı alıyoruz. Boşluğa yapıyorum. Öncekine yapmamıştım. Buradakine atlıyorum boşluğu. Direkt bakın trabzanımızın tepesine geçtim. Şimdi burada boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. 2 tane motifim birleşim yerindeyim şu anda. Boşluğa yaptım. Şu ortasındaki birleşim yerindeki zincire de bir tane trabzan yapıyorum. Göstereyim. Ve geliyorum şuraya. Buraya da yine bir tane trabzan yapıyorum. Burası birleşim yeri olduğu için birazcık sıkıntı olabilir. Evet, birinciyi yaptım. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Yapamadım. Şimdi yuvaya trabzanımızı yapıyoruz ve devam ediyorum. Önceki yuvaya trabzan yaptığım için buradakine yapmıyorum. Direkt birleşimimizi yapıyoruz. Yani diğer üçlünün hemen üzerine atlıyorum. 2 3. Buradaki yuvadan almamıştım. Buradaki yuvaya batıyorum. Bu 3 tane yapıyorum. Biraz hızlı geçiyorum. Sebebi de diğer bilek kısmında yapmış olduğumun aynısını burada yapıyorum arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. Şimdi burada trabzan yapmıştık yuvaya. Burada yapmayacağım. Direkt atlıyorum. Burada yuvaya yapıyorum. Bir de şu iki birleşim yerindeki zincirde bir tane yapacağım. Ve şöyle birleşimimizi yapıyoruz. Şimdi bir zincir, ipimi doluyorum. Hemen şuradakini trabzanımızı yapıyoruz. Evet. Bu kısmın daha sık olmasını isterseniz, eğer bu ağız kısmının daha sık olmasını isterseniz, bu yuvalarda batmış olduğum yerlere bir batın, 2 trabzan almayın, 1 trabzan alın, 2 trabzan almayın şeklinde ayarlayabilirsiniz onu. Yani yapa yapa oturtacaksınız. Mesela şunlarda benim daha sıkı ama birazcık böyle parmaklarda bir oynatmada sıkıntı yaşayabiliyoruz. O yüzden en son bu şekilde yaptım. Bu şekilde benim için daha rahat oldu. Şimdi yine aynı bilek kısmında yapmış olduğumuz işlemin aynısını burada da yapacağım. Toplamda 4 sıra öreceğim arkadaşlar. 3 sıra pardon öreceğim. Sizler de istediğiniz bu bilek kısmını istediğiniz şekilde uzunlukta örüp gelelim. Evet, parmak uç kısmında tamamladım. Toplamda 3 sıra gittim. Şimdi baş parmağımızın olduğu kısmı yapacağız arkadaşlar. Yine aynı şekilde yapacağız. Bakın şuradan hemen ilmeğimi takıyorum. Şuradan ilmeğimi taktım. Yine 3 tane zincir çekiyorum. 2-3 zincir. Ve yine aynı şekilde yapacağız. Diğer taraflarla yaptığımız gibi önce ilk sırayı trabzan olarak tamamlıyorum. 3 tane yaptım. Şu boşluğa bir tane yapayım.
Yani hepsi aynı. Motifi yaptıktan sonra bilek, parmak uçları ve baş parmağın olduğu yer yapılışı hep aynı olacak. Burası da yine 3 sıradan yapacağım ben. Şuradan almıştım. Buradan almıyorum. Direkt atlıyorum. Şuradaki boşluğa bir tane batıyorum. İki motifin birleşmiş olduğu noktadayım. Hemen şöyle ortasına da bir tane batacağım. Yani bu ortasına birleştirmiş olduğumuz zincirden bahsediyorum. Buraya da bir tane yapıyorum. Daha sonrasında da hemen bakın boşluğa batmıyorum. Şu 3 tane trabzanın olduğu ilkine trabzan alıyorum. 1 2 3. Evet, şimdi devam ediyoruz. Trabzanlarla geldik buraya. 2 şu birleşim yeri, şu boşluğa bir tane batacaktık şuraya. Sürekli evet, şimdi de orta birleşim yerine ve birleştiriyoruz bu iki noktayı. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. Bu lastikten sonra hep bu bir tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Yine bir ön bir arka lastik alıyorum. Bakın bu şekilde. Hiçbir değişiklik yok. O yüzden buraları çok uzun uzadıya göstermek istemiyorum. Bilek kısmında, parmak uç kısmında yapmış olduğumuz işlemin aynısını burada yapacağım. Ve 3 sıra lastik öreceğim. Örüp gelelim. Son kısmı beraber örelim dedim. Gördüğünüz gibi. Lastik kısmımızı bir arka bir ön lastik olacak şekilde alıyoruz. Birazcık da tabii ki sıkı örüyoruz arkadaşlar. Eğer eliniz hani gevşekse bir küçük tığla örebilirsiniz. Azıcık toplaması gerekiyor çünkü bu kısmın. Elimize giydiğimizde zaten elimizin şeklini alır. Şimdi evet. Parmak kısmını örerken birazcık orası dar olduğu için zorlanıyoruz. Hemen şu bir zincirimizin başıyla birleştirdim. Yine bir zincir çekerek ipimi koparıyorum. Biraz uzunca. Bunu iç kısımda kaybedeceğim, yürüteceğim yani. Evet, şimdi şöyle göstereyim. Bakın. Eldivenimizi tamamlamış olduk eldivenimizi. Şimdi şöyle hemen elimize girelim, giyelim. Gerekli düzeltmeleri yapalım. Bunu da giyeyim. Evet, gördüğünüz gibi gerçekten çok şık eldivenler. Şu şekilde de göstereyim yine ön kısmını. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. En kolay şekilde anlatmaya çalıştım. Sizlerin de beğeneceğini ve kolaylıkla yapacağını düşünüyorum. İstediğiniz renklerde hazırlayabilirsiniz. Evet, bu şekilde bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yepyeni videolarla yeniden beraber olacağız. Hepinize kolay gelsin.